Herhangi bir sebeple bir profesyonelden destek alamıyorsam, evde kendi uygulayacağım tekniklerle psikolojik dayanıklılığımı güçlendirebilir miyim? Kaygı, hüzün, öfke gibi zorlayıcı bir takım duyguları sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek ve aşırı düşünme, dikkat dağınıklığı, stres kaynaklı yorgunluk gibi bazı sorunlarda kendi kendime uygulayacağım teknikler gerçekten de yardımcı olabilir mi? Peki bununla ilgili bilimsel çalışma sonuçları bize ne söylüyor ve güvenilir kaynaklar neler olabilir? Cevaplar introdan sonra. Bulaşıcı hastalıklar, ekonomik krizler derken her geçen gün daha da belirsizleşen bir dünyada akıl sağlığımızı koruyabilmek ve sıkıntılara karşı dayanıklı kalabilmek gittikçe daha da zorlaşıyor. Bu zorluklara karşı psikolojik sağlığımızı korumaya ve desteklemeye yönelik oldukça basit ve etkili kendine yardım teknikleri mevcut. Öte yandan herhangi bir ruhsal sıkıntım yok deseniz bile kişisel gelişiminizi desteklemek, kendinizi daha yakından tanıyabilmek, daha verimli ve daha anlamlı bir yaşam için etkili hedefler belirleyebilmek için ve yaşam kalitenizi arttırabilmek için de yine oldukça basit ve etkili teknikler var. Bunun için kişiler profesyonel koçlardan ya da psikoterapistlerden yardım alabiliyorlar. Ancak ülkemizde ve aslında dünyada da genel olarak yeterli ve kaliteli bir psikoterapi hizmetine ulaşmak oldukça zor ve pahalı. Bunun elbette pek çok sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi psikoterapi eğitiminin oldukça uzun süren ve pahalı bir eğitim olması, mezuniyetin ardından alınıyor olması ve bu alanla ilgili gerek ülkemizde gerekse dünyada yeterli sayıda yetişmiş uzman sayısının olmaması. Aslında ücretsiz psikoterapi hizmeti sağlayan bazı devlet kurumları var. Örneğin devlet hastanelerindeki psikiyatri ve psikoloji bölümleri, bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı'na bağlı toplum ruh sağlığı merkezleri, belediyelerin psikolojik danışmanlık merkezleri gibi bir şekilde kişilerin ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık alacağı yerler mevcut. Fakat ben bunu tercih etmiyorum ya da bu aldığım desteğe ek olarak başka bir şeyler daha yapmak istiyorum diyorsanız işte bu noktada kendine yardım kitapları, videoları ve podcastleri devreye giriyor. Kanalımızda da kendine yardımla ilgili çok sayıda videoyu bulabiliyorsunuz. Ayrıca kendine yardım tekniklerini anlattığım yeni çıkan kitabım Kendine Yardım Et'te de bununla ilgili bilgiler var. Bu kitabın detayları hakkında da yine bu videoda konuşacağız. Psikolojik kendine yardım, kişinin psikolojik sıkıntılarla baş edebilmek, farkındalığını arttırabilmek, kişisel gelişimini desteklemek gibi çeşitli amaçlarla herhangi bir uzman desteği olmadan ya da bir uzman desteğine ek olarak etkinliği kanıtlanmış bilimsel bazı teknikleri bireysel olarak uygulamasıdır. Kendine yardım, kitaplar, video eğitimler, deneyim paylaşım grupları gibi bir takım etkinlikleri kapsar. Peki kendine yardım mümkün mü? Gerçekten de videolarda ya da kitaplarda anlatılan teknikleri uyguladığımda kendimi daha iyi hissedecek miyim? Psikolojik olarak daha dayanıklı olabilecek miyim? Bu soruların cevabı aslında yaşadığınız sıkıntının türüne, şiddetine, bu sıkıntıya gerçekten uygun bir teknik seçip seçmediğinize, tekniği sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde uygulayıp uygulamadığınıza göre değişebiliyor. Kendine yardımın özellikle uykusuzluk, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları gibi çok çeşitli psikolojik sorunlarda etkili olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcut. Bu çalışmalarla ilgili kaynakları açıklama kısmına ekleyeceğim. İlgilenenler buradan ulaşabilirler. Hatta psikoz gibi daha ağır ruhsal sıkıntılarda dahi kendine yardım tekniklerini uygulamanın belirli oranda yardımcı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar da var. Bu çalışmalarda hastaların kendine yardım tekniklerini uygulayarak halüsinasyonlarında azalmalar yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin arttığı görülmüş. Araştırmacılar yüz yüze tedaviye ulaşılamayan yerlerde hiçbir şey yapmamaktansa kendine yardım tekniklerini uygulamanın daha etkili olduğunu söylüyorlar. Aslına bakarsanız bazı kendine yardım uygulamalarının eğer doğru seçilmişse ve etkinliği kanıtlanmış bir teknikse alınan psikoterapimsi bir takım hizmetlerden çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Eğer imkanınız ve fırsatınız varsa kaliteli ve donanımlı, eğitimli, tecrübeli bir psikoterapistle birebir çalışmak kendiniz için yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesidir. Kendine yardım teknikleri çoğu zaman kaliteli, yeterli bir psikoterapi hizmetinin yerini tutamaz elbette. Ancak böyle bir hizmete ulaşımınız yoksa
Bu durumda hiçbir şey yapmamaktansa kendine yardım tekniklerini uygulamak daha faydalı olabilir. Tabii bu noktada diğer önemli bir faktör kendine yardım uygulamalarını güvenilir bir kaynaktan almak. Ne yazık ki şu anda piyasada ve işte internette çok sayıda kendine yardım videosu görebiliyorsunuz. Pek çok teknik anlatılıyor. Ancak bu tekniklerin bir kısmı geçerliliği bilimsel olarak kanıtlanmamış teknikler, bir kısmı ise çok güvenilir kaynaklardan gelmiyor. Zira herhangi bir tekniğin güvenilir olup olmadığını ayırt edebilmek için bazı önlemler alabiliriz. Mesela bu tekniği size anlatan kişi ruhsal sağlık alanında bir eğitim almış mı? Yani lisans eğitimini psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da psikiyatri gibi bir bölümde mi almış? Öte yandan anlatılan teknikler etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler mi? Bunun için internete girip yine bu tekniğin adını belki İngilizceye çevirip bununla ilgili yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını tarayabilirsiniz ya da size bu tekniği öneren örneğin kitabın arkasında bir kaynakça var mı? Kaynakça olarak size sunduğu bir takım araştırmalar var mı? Bunlar kontrol edilebilir. Kendine yardım uygulamaları ile ilgili destek alabileceğiniz aslında güvenilir bazı kaynaklar var. Örneğin bu konuyla ilgili psikolog ve psikiyatri hekimlerince yazılmış oldukça güzel kitaplar var. Kitap önerileri başlıklı oynatma listemde bu kitapların bazılarına ulaşabilirsiniz. Yine bu kanalda da kendine yardımla ilgili çok sayıda tekniği içeren videoları bulabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ancak ben yine de daha sıralı bir şekilde gitmek istiyorum derseniz kanaldaki teknikler ve daha fazlasını içeren çok sayıda kendine yardım tekniğini yeni çıkan kitabım Kendine Yardım Et'in içerisinde bulabilirsiniz. Bu kitapta zorlayıcı duygularla, stresle baş edebilmek, psikolojik dayanıklılığımızı koruyabilmek ve güçlendirebilmek için çok sayıda bedensel ve zihinsel tekniği anlatıyorum. Kitaba pek çok kitapçıdan ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra ulaşabileceğiniz bazı linkleri de yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Peki ben bu kitapta kendine yardım sürecini nasıl ele aldım? Aslında bu kitapta kendine yardım sürecimizi 3 adımda inceledik. İlk adımımız bireysel farkındalık, yani kişinin kendini daha yakından tanıyabilmesiyle ilgili. Biliyorsunuz daha iyi hissedebilmek ya da psikolojik sağlığımızı koruyabilmek için çok sayıda formül var. Ancak bunlardan hangisi bize uygun? Hangisi bizim ihtiyaçlarımızla daha çok örtüşüyor? Buna sağlıklı bir şekilde karar verebilmek için kendimizi daha yakından tanımamız gerekir. Aksi takdirde kendimize uygun olmayan tekniklerle boşa vakit harcamış oluruz. Peki acaba ben kimim? Ben ne istiyorum? Benim yaşam amacım ne? Benim bu hayattaki değerlerim neler? Benim duygu, düşünce ve davranışlarımın altında yatan temel dinamikler neler? Şu anda hayatı algılayış biçimim nasıl? Algılama biçimimde herhangi bir çarpıklık ya da hata var mı? Varsa bunu nasıl fark edebilirim? İşte bununla ilgili çok sayıda tekniği, farkındalık testlerini, mini uygulamaları ve egzersizleri bulacaksınız bu kitapta. İlk bölümde kendi duygu, düşünce ve davranışlarımıza şöyle bir göz attık. İkinci bölümde işte bu fark ettiğimiz duygu, düşünce ve davranışlarımızı kabul etmeye ve bunları kendimizden ayrıştırmaya, aramıza bir mesafe koymaya ve bu fark ettiğimiz durumlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapmaya yönelik bir takım teknikleri, 3. bölümde ise psikolojik dayanıklılığımızı arttıracak, aynı zamanda bedensel dayanıklılığımızı da arttıracak, sinir sistemimizi dengeye sokacak bir takım bedensel teknikleri bulacaksınız. Bu teknikler hem etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir takım terapilerden, bir takım yaklaşımlardan alınmış tekniklerdir. Yani bunlar benim kendi türettiğim teknikler değil. Örneğin kabul ve kararlılık terapisi, bilişsel davranışçı terapi, duygu odaklı terapi, şema terapi, polivagal teori gibi çok sayıda farklı psikolojik yaklaşımdan ve terapi tekniğinden benim de kendi hayatımda kullandığım ve çok faydalı gördüğüm, hayata uygulanması nispeten daha basit, daha pratik olan bir takım teknikler var. Hem de Uzak Doğu'dan, tasavvuftan, yine kadim öğretilerle bize gelmiş etkili ve pratik bir takım teknikler var. Yani
hem bilimsel teknikleri içeriyor hem de bir taraftan bilimsel olarak da etkinliği kanıtlanmış kadim teknikleri kapsıyor. Kitabın içindeki tekniklerin çoğu kendi yaşamla baş etme yolculuğumda ve kendimi daha yakından tanıma yolculuğumda bizzat denediğim ve uyguladığım teknikler olduğu için bizzat yazarı tarafından da denenmiş ve uygulanmış tekniklerdir. Sevgili dostlar, bir yılı daha sizlerin desteğiyle beraber geride bıraktık. Bu yılda yine kendinize yardımcı olmanıza destek verecek çok sayıda video içerik paylaştık. Bu içerikleri izleyerek ve uygulayarak kendine yardım eden çok sayıda güzel insanın hikayelerine ortak olduk. 2022 yılının bu son saatlerinde kendinize yardım ederek önümüzdeki yılda neyi hayal ediyorsanız onu gerçekleştirme gücü ve kuvveti bulabileceğiniz huzurlu ve mutlu bir yıl dilerim.